Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştım. Dilerseniz açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba da dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde gökkuşağının ruhu olarak geliyor. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Şimdi genel enerjisi bugünün aziz kartıyla beraber toplumsal konular olabilir. Toplumun onayladığı konular üzerine ya da toplumun hoşuna gidecek konular ya da olaylarla ilgilendiği bir sürecin içerisinde olabilir günün enerjisinde aklınızdaki kişi. Şimdi daha çok böyle alma verme dengesinin, cömertliğin hakim olduğu bir sürecin içerisinde olacak. Toplumsal şeylere yöneldiği yardımlar olabilir, insanlara destek olmak olabilir. Bu tür konuların hakim olduğu bir gün olabilir aklınızdaki kişi için. Alma verme dengesi ve daha çok böyle cömert olduğu enerjilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Sevgi boyutuna geçiş, yeniden oluşturmak, keşfetmek ve özgür irade kartı geldi. Özler ve uyanış. Evet. Genel olarak günün enerjisinde daha çok böyle çevre odaklı, toplumun daha hoşuna gidecek, topluma fayda sağlayacak konularla ilgilendiği bir sürecin içerisinde olabilir. Bu şekilde kendiyle ilgili birçok şeyin farkına vardığı bir durum ortaya çıkacak ya da çıkmış da diyebiliriz. Özgür irade, özdeğer ve uyanış kartı. Artık böyle kendine daha çok sevgi göstermek istedi. Özgür iradesinin farkına vardı ve hayatında bu zamana kadar gelişmiş ama kendi düzeltebileceğinin farkında olmadığı şeylerin farkına vardı. Artık kendi hayatıma kendim yön verebilirim dediği bir sürecin içerisinde güzel bir uyanış gerçekleştirmiş. Buradaki uyanış ama şöyle, verdikçe alacağının farkında olan bir enerji var. Yani belki bu zamana kadar böyle korkan enerjilerdeydi. İşte bende yok ki ya da işte verirsem ben ne yapacağım gibi o kıtlık bilincinde olmaktan kaynaklı bir durum içerisinde olunabilir. Burada artık ne kadar çok verirsem o kadar alırım dediği bir sürecin içerisine doğru girmiş. Ancak buradaki bahsetmiş olduğum şey şu değil. Hep o versin, hep o versin gibi değil. Evrenin işleyişinde verdiğin takdirde aslında bir ayna düşünün. Elinizi uzatıyorsunuz. Siz aslında veriyorsunuz aynaya doğru ama ayna da size veriyor. Siz neyi verirseniz o çoğalarak size gelir. Hayat derslerinde farklı bazı küçük böyle nüanslar olabilir. Burada dengeyi bozarak yapılan bir eylemden bahsetmiyorum. Çok ince bir nokta çünkü buraya değinmem gerekiyor. Çünkü oradaki o durum sürekli verme durumu karşılığında bir şey alma isteğiyle sevgi verdim hadi sevgi gelsin gibi. Ama burada sistemin işleyişini kavramak. Ben sevgiyle bir şey verirsem zaten sistem onu bana kat ve katını bol bir şekilde geri verecektir inancı. Umarım bu ara durumu aktarabilmişimdir. Dengeyi de bozmadan yani aman bütün paramı vereyim 2-3 katı bana gelir gibi değil. Hem kendi maddi durumunu dengede tutarak hem de başka insanlara yardım ederek doğru dengede verdiği takdirde kişi kat ve katını sistem tarafından, evren tarafından alacaktır. Unutmamalı. Böyle bir farkındalık içerisinde. Bazen küçük yardımlar yaptıkça karşısındaki kişinin yani kişi için küçük olarak ya ben bunu yaparım çok faydası olur mu acaba diye yaptığı yardımların karşısındaki insanın hayatında ne kadar büyük değişim ve dönüşümlere sebep olduğunu ya da işte bir çocuğa aldığınız bir çikolatanın bile o çocuğun hayatındaki o kadar o yüzündeki o gülümseme, hayatına kattığı o güzelliği fark ettiğinizde onun aslında o kadar küçük ya da sıradan bir çikolata olmadığını ya da sıradan bir şey olmadığını konuşamadım. Anlarsınız ya böyle bir enerji var.
Çok uzattım. Devam ediyorum. Genel olarak kendi değerinin farkına varmaya başladı ama bu değerin daha çok başkalarıyla yani birlik bilinciyle oluşabileceğini fark ettiğini, yeniden bazı şeyleri oluşturmak istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Onun için güzel enerjiler ortaya çıkmaya başlamış. Uyanış kartı ve gökkuşağının ruhuyla artık kara bulutların dağılmaya başladığı, güzel enerjilerin hakim olmaya başladığı bir sürecin içerisinde. Daha çok böyle bu zamana kadar toplumla ilgili bazı şeylerle ilgilenmemiş olabilir bu kişi ama artık bu konularda daha da böyle güzel enerjilere geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bize Aziz kartı başka hangi mesajları veriyor aslında. Şimdi iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Tılsım kraliçesi, tılsım sakızlısı, büyücü. Şimdi genel olarak hayatında para ve güven konularının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tılsım kraliçesi güvenilir ilişkiler kurmak, yaşam sevinci, içe dönüş süreçlerinden bahseder bize. Şimdi bu süreçte iş hayatında bir tılsım kraliçesi olabilir aklınızdaki kişinin. Ya da böyle bir kişi yok diyorsanız da parasal bazı konularda anneden destek olabilir. Anne, abla gibi kişilerden destek alan bir süreçten geçiyor olabilir iş hayatıyla ilgili. Tembellik ve suçluluk duygusu. Bir kart daha alacağım buraya. Yük. Şimdi bu süreçte iş hayatında ya da parasal konularla ilgili birazcık böyle kendini kötü hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir. Aileden destek alıyor olabilir maddi konularda. Şimdi iş hayatında patronla ilgili bazı durumlar yaşanıyor olabilir. Patron varsa eğer ya da kendi patronsa çalışanlarıyla ilgili böyle bir durum olabilir. Biraz kendini suçlu hissediyor. Daha hareketli, daha eylemsel olması gerektiğini düşünen bir enerjide. Burası biraz şey geldi. Yani şöyle söyleyebilirim. Çalışıyorsa bile burada aileden ya da bir kadından destek alma durumu var. Maddi destek alma durumu var. Bunun altında aslında daha çok çalışırsa, daha böyle rahatına düşkün olmazsa eğer, olmasaydı eğer ya da bu durumun ortaya çıkmayacağının farkında. Bir taraftan kendini suçlu hissediyor. Kendini yük olarak görüyor olabilir buraya. Neden? Onu soralım ama. Kılıç dokuzlusu. Pişmanlıkları var. Tılsımız. Yani iş hayatıyla ilgili, maddi konularla ilgili çözemediği bir süreçten, çözümlenmeyen sorunların olduğu bir süreçten geçmiş olabilir. Biraz maddi olarak zorlandığı, sıkıntıya düştüğü bir süreç oluşmuş olarak görünüyor. Ve bu yüzden biraz böyle uykusuz geçirdiği geceler, yorucu bir enerji içerisinde kalmış olabilir aklınızdaki kişi. Ama burada artık enerji yavaş yavaş değişerek bu fırsat olarak da diyebiliriz tılsımasını. Bu tılsım kraliçesinden gelen bir fırsat da olabilir, destek de olabilir. Herhangi bir kadından bir maddi destek aldığı bir sürecin içerisinde bu kişiye karşı ama biraz böyle kendini mahcup hisseden bir enerji içerisinde. Belki yaptığı yanlışları tembellikteki amaç aktarılan enerji belki yaptığı yanlışlar olarak da aktarılıyor olabilir. İlla rahatına düşkünlüğünden kaynaklı olmayabilir. Verdiği kararlardaki yanlış seçimler olabilir, yanlış kararlar olabilir. Ama genel olarak bu durumdan çok memnun mu? Çok memnun değil. Kendini kötü hissettiği bir sürecin içerisinde. Evet. Sizin arasında neler olabilir dediğimizde tılsım sakızlısı. Buraya da bir kart alacağım. Ve tılsım dörtlüsü. Bakın hep tılsımlar. Para ve genel olarak enerjisi para ve güven konuları diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Şimdi sizin olan enerjisine baktığımızda tılsım dörtlüsü. Şimdi bu süreçte biraz bazı şeylerin farkına yavaş yavaş varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkiyle ilgili çok fazla harekete geçen bir enerjide kalmamış olabilir. Tılsım sakızlısı çabalamaktır, öğrenmektir.
O işte bulunduğun alanda, durumda daha da böyle iyi enerjilere geçme isteğinden bahseder bize. Burada birazcık kıskançlık enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş neden kıskandığını fark ettiği bir sürecin içerisinde olabilir size. Ya da emek vermediği için şu an kaybetme olasılığıyla karşı karşıya olma durumu onu biraz rahatsız ediyor olabilir. Ciddi bir boşluk durumu var içerisinde. Neden? Yani burada şöyle çok fazla zihin çalıştıran biri olarak çok böyle mantık çerçevesinde böyle gidip gelmiş olabilir ikili ilişkilerde ve burada daha çok aranızdaki o soğuk enerjilerin oluşması, bazılarınızın ayrılması ya da o noktaya kadar gelme durumlarını ortaya çıkarmış olabilir Yıldırım kartıyla. Bu kişi çok böyle maddesel de gidiyor olabilir. Para üzerine çok böyle hayatını yöneltmiş olabilir. Şimdi örnek olarak bu tılsım kraliçesinden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Oradan destek alması sizin hoşunuza gitmemiş olabilir. Ya da parasal konularla ilgili o kadar çok böyle kendini kaptırdığı bir süreçten geçmiş olabilir ki size zaman ayırmamış olabilir, ilişkiye önem vermemiş olabilir. Burada ciddi bir yorucu enerji var. Bunun sebebi de daha çok zihin çalıştırıp mantık çalıştırma durumlarından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler oluyor dediğimizde büyücü, iyileştirme ve ödün kartı. Şimdi aile hayatıyla ilgili burada destek olmak zorunda kaldığı birileri olabilir. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Solar plexus'la beraber üçüncü göz. Yani ve kalp çakra bakın. Şimdi burada öyle bir şey var ki biraz böyle egosal durumların ortaya çıktığı bir sürecin içerisinden geçiliyor olabilir. Sezgiler aslında doğru olanın bu olmadığını söylüyor olabilir yaptığı şeyleri mesela kendinden ödün verdiği bir sürecin içerisinde sistem aslında ya da hayat ona, sezgileri ona hayır bak bu doğru değil, bu yolda gitmemelisin, şunu yapmamalısın derken diğer taraftan da egosal çıkarımlardan, kazançlardan dolayı, beklentilerden dolayı bir karmaşanın içerisine girmiş olabilir. Büyücü kartı elinde olmadan bir kişiye ya da duruma karşı büyülenmişçesine çekilmekten, yüksek bir enerjiden bahseder. Her şeyi yapabilme gücünden bahseder. Buraya bir kart daha alalım büyücüye. Ölüm. Yani şimdi burada çok net bir şekilde biraz böyle istekleri, arzuları gerçekleştirebilmek adına farklı şeylere yönelme isteği olabilir. Şimdi Aziz kartı dedik ya toplumsal durumlar. Bu kişi hayatının bu sürecinde diyelim toplumun onay verdiği şeyler ve vermediği şeyler arasında gidip gelen bir enerjide kalmış olabilir. Parasal olarak işte daha çok çalışması gerekirken farklı birinden yardım almak gibi. Ya da ikili ilişkilerde denge sağlaması gerekirken ya da aşka, sevgiye önem vermesi gerekirken paraya önem vermesi gibi. Aile hayatında çıkarları için kendinden ödün vermesi gibi bir sürü şey sayabiliriz burada. Evet, şey bir enerji. Ama sistem aslında diyor ki kimin doğruları, neye göre doğru ve sen hangi yolu tercih ediyorsun? Biraz böyle şey bir enerji var. Bir şeyler artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor kendi hayatında. Farkına varmaya başladığı bir süreçte. İşte o yüzden burada kendini bir noktadan sonra yük olarak görme. Diğer taraftan da burada kendini ikili ilişkilerde bir boşlukta, hiçlik içerisinde hissetme durumu. Burada da ölüm kartıyla artık bitişe doğru yaklaşma ve ödün verme, artık kendinden verdikçe eksiliyorsun. Burada kendi arandaki o savaşın içerisinde kalbini unutuyorsun ve o kalp çakranın enerjisini yok saymış gibi bir enerjiye, duruma geçiyorsun. Ve bunun karşılığında sana veriyor sistem diyor bize. Evet, onun hayatında olanlar bu şekilde. Sizin hayatınıza bakalım. Sizin enerjileriniz bugün nasıl? Şeytan. Şimdi sizde de yüksek bir enerji var. İkisi de büyük arkana geldi. Size de aklınızdaki kişiye de. Güzel. İlkbaharın ruhu olarak geliyorsunuz. Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor. Canlandığını, yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Şimdi
Şimdi günün enerjisinde olumlu beklentilerin içerisine girdiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bunun yanı sıra böyle netlik ortaya çıkmaya başladı. Böyle net olmayan durumların artık daha da netleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Güzel bir enerji var. Şimdi bu noktada yaptığınız şeylerin ya da farkındalığınızın artmasıyla beraber attığınız adımların harekete geçmenin daha böyle tohumlarını ektiğiniz o tohumların karşılığını almaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Genel olarak yalnızlıkla ilgili karanlık tarafınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi çekmiş ve kendi enerjinize yönelmiş olabilirsiniz bir süredir. Ve bunun karşılığında da o enerjilerinizi değiştirmeyle beraber kavuşma durumunun, bir araya gelme, aradaki enerjilerin toparlanması ile ilgili umudunuzun arttığı bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Alacağınız bir haber ya da işte sosyal medyada göreceğiniz bir şey sizi bu konuda daha da ümitlendirecek diyebiliriz. Güzel bir enerji geldi. Özellikle kavuşmanızın önündeki engelin yalnızlık korkusu olduğunu fark edecek ya da fark etmiş olabilirsiniz. Genel olarak ikili ilişkilerdeki o yaşadığınız durumun ne olduğunu tam anlamaya başladınız. Burada bir haberleşme olmasa bile işte örneğin karşınıza bir kişisel gelişim bir şey çıktı, bilgilendirmesi çıktı diyelim. İşte orada bir araya gelemeyen, kavuşamayan kişilerle ilgili örneğin bir şey anlatılıyor ya da ikili ilişkilerle ilgili bir bilgi veriliyor. Oradaki o farkındalıkla beraber, orada o gördüğünüz şeyle o küçücük bir eksik yapboz parçasını tamamlama durumu gibi düşünebilirsiniz. Burada özellikle yalnızlık konuları, belki o bırakamama durumlarıyla yüzleştiğiniz, daha net sezgilerinizin artıp anladığı bir süreçtesiniz. Konuşamadım. Şimdi şeytan kaydı bize bilinçaltımızın karanlık taraflarından bahseder. Burada aslında yalnızlık korkunuzun size gösterdiği, hayatınıza yansıttığı durumları anladığınızı, anlamaya başladığınızda söylüyor olabilir. Bunun yanı sıra tutkusal durumlardan bahseder. Birazcık karanlık bir enerjidir baktığımızda. Tutkularımızdan, şehvetten bahseder. Şehvet ateşiyle şefkati kaybetmekten, ahlaki değerlerden ve içimizdeki karanlık yönleri keşfetmekten bahseder. Şimdi bize ne anlatıyor şeytan kartı? Kılıç kralı, tılsım yedilisi ve kupa beşlisi. Şimdi tılsım yedilisi bize sık boğaz etmemekten bahseder. Ektiğimiz ürünlerin karşılığını alamamaktan bahseder. Genel olarak hayatınızda hep böyle karşılıklı olarak bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Şimdi bu ne alaka diyeceksiniz ama. Şimdi bakın burada biraz önce de ektiğiniz, ilkbahar ruhunda ektiğiniz tohumların filizlenmesinden bahsediyordum. Şimdi bu noktada da sürekli verici enerjilerde olabilirsiniz. Bu verici enerjiler daha çok böyle biraz önce aslında bahsetmiş olduğumuz veriyorum, ilgimi veriyorum, alakamı veriyorum, sevgimi veriyorum, zamanımı veriyorum, fedakarlıkta bulunuyorum. İşte orada dengeyi bozup fedakarlık enerjisi, feda ve karlılık durumuna geçme. İşte sana zamanımı veriyorum, sen de benim varlığımı kabul et, beni sev. Sana ilgimi veriyorum, sen de beni sev. İşte sana sevgimi veriyorum, sen de beni gör gibi gibi. Burada birazcık böyle alma verme dengesinin farkına varmanız gerektiği ile ilgili bir durum var. Neyi neden yaptığınızı ve bağımlılık enerjilerinizi kontrol etmeniz gerektiği ile ilgili bir mesaj veriyor aslında. Kılıç kralı yapılan yanlışların farkına varmaktan bahseder bize. Kupa beşlisi de ümitli olan ilişkideki hayal kırıklıklarından. Şimdi öyle bir enerji var ki aslında ektiklerinizi biçiyorsunuz. Alıyorsunuz karşılığını ama o kadar büyük bir karamsarlık içerisindesiniz ki gelen fırsatları ya da elinizdeki fırsatları göremiyorsunuz. Şimdi buradaki o karamsar enerji, o şeytanın o bağımlılık enerjisi. Örnek olarak ilişkinin içerisinde ilişki giderken çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor ama işte diyorsunuz ki beni işte şuna yapmadı bana, şöyle davranmadı, şöyle konuşmadı gibi gibi. Hep bir böyle bir şeyler bulma durumu olabilir. Mesela kaygılıysanız eğer küçücük bir mesaj atmama durumu sizin bütün böyle kaygılarınızı daha da böyle arttırarak işte ilişkide sorun yaratan tarafmış gibi sizi gösteriyor olabilir gibi. Ve sonuna baktığımızda da hep kendinize şunu söylüyor olabilirsiniz. Ya ben her şeyi yaptım. Hiçbir zaman da karşılığını alamadım.
İşte hep ben verdim, hep iyi oldum, hep kötülere gittiler gibi. Böyle yargılamaların içerisinde bulunuyorsanız eğer, burada aslında diyor ki bağımlılıklarının farkına var. Kendi karanlık taraflarının farkına var. Yaptığın yanlışların farkına var. O karamsarlığın içerisinde kaybolma. Gör, fark et. Elindekilerin kıymetini bil. İşte 5 tane kupan var. 3'ü devrilmiş ama 2 tanesi duruyor. O 2 taneyle yoluna devam et. O 3 tanenin neden düştüğünü araştır. Ve artık bu bağımlılık alanından, o karanlık alandan çık mesajını veriyor bize. Umarım anlatabildim. Bir tane de mesaj kartı alalım. Şu kart gelecek. Bugün iyiye, şimdiye ve güzelliklere odaklan. Bugün dileklerinin duyulduğunu hisset. Bugün değişimin kapılarını aç ve döngüyü kır dedi. Evet, bugün döngüyü kırın. Bugün kime neyi neden yaptığınızı bir düşünün. Neden fazla veriyorsunuz? Neden bu kadar kendinizi feda etme isteği içerisindesiniz? Belki de bazılarınız için de buradaki enerji, bak ben çabaladım ama olmadı, kanıtlamak. Güzel değerlendirmekte fayda var. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.